100 yıl uyuyan adam. Çok eski zamanlarda bir delikanlı vardı. Bu delikanlı küçük bir köyde yaşıyordu. Her zaman çok düşünceli bir hali vardı. Çünkü onun en çok sevdiği şey kainat kitabını tefekkür etmekti. O bu amaçla sık sık köyünden uzaklaşıyor, yüksek bir yere çıkıp etrafındaki mahlukatın güzelliklerini izliyor ve Rabbinin büyüklüğünü kavramaya çalışıyordu. Gece olduğunda da gökyüzüne bakıyor, ayı, yıldızları seyre dalıyor ve kim bilir, ya Rabbi oralarda gözle göremediğimiz daha nice gezegenler vardır. Güç ve kudretini müşahede ettikçe ne kadar aciz bir varlık olduğumu daha iyi anlıyorum. Bu arada yaratmış olduğum bunca mahlukata görüp hala sana isyan eden kişileri gördükçe de şaşırıyorum diyordu. Delikanlı bir gün yanına merkebini de alarak en çok sevdiği şeyi yapmak, yani tefekkür etmek için yola çıktı. Köyünden bir hayli uzaklaştı. Daha önce hiç görmediği bir yere gelmişti. Uzaktan gördüğü kadarıyla burası terk edilmiş bir yere benziyordu. Biraz yaklaşınca daha iyi anlamıştı. Evet, yıkıntılardan anlaşıldığına göre burası çok önceleri insanların yaşadığı bir köydü. Ancak zamanla köyde yaşayan insanlar ölmüş, evler yıkılmış ve ortaya böyle harabe bir yer çıkmıştı. Hava kararmıştı. Delikanlı, sabah olunca köyüme dönerim diye düşündü ve kendisine sığınacak bir yer aradı. Merkebine binip az ileride köyü tam karşıdan gören bir mağara gördü. Oraya sığındı. Merkebini de mağaranın yanındaki bir ağaca bağladı. Genç, gecenin o kendine has büyüleyici atmosferi içinde yine derin düşüncelere daldı. O sırada gözleri ay ışığı altında kalan köyün kalıntılarına takıldı. İşte o an tıpkı Hz. İbrahim gibi inancında zerre kadar şüphe olmamasına rağmen gözlerinin de şahit olması için içinden şöyle geçirdi. Yıkılıp harap olmuş şu köyü Rabbim tekrar canlandırıp eski haline getirebilir mi? İçinden bunları geçiren delikanlı birden derin bir uykuya daldı. Onun bu derin uykusu tam 100 yıl sürmüştü. 100 yıl sonra Cenab-ı Hakk'ın emriyle uyanıverdi. Sabah olmuştu. Sığındığı mağaradan dışarı çıkınca bir de ne görsün? Önünde insanların çalıştığı, hayvanların dolaştığı, çocukların oynaştığı bir köy vardı. Çok şaşırmıştı. Bir o kadar da korkmuştu. Anlam veremediği olağanüstü şeyler oluyordu. Bu sırada ileride çalılıkların arasından bir adam kendisine doğru yaklaşmaya başladı. Delikanlı bu kişinin köy halkından birisi olduğunu düşündü. Ama öyle değildi. Bu şahıs Allah'ın insan suretinde kendisine gönderdiği bir melekti. Melek selam verip gencin yanına oturdu ve kendisinin Allah tarafından gönderilen bir melek olduğunu söyledi. Ardından ona sordu. Ne zamandır buradasın? Dün geceden beri. Hayır, sen tam 100 yıldır buradaydın. Allah seni insanlara örnek olasın diye 100 yıldır burada sakladı. İstersen merkebine bak. O sırada gencin gözleri merkebini aradı. Nasıl da unutmuştu. Eşeğini mağaranın önüne bağlamıştı. Acaba nereye gitmişti diye düşünürken merkebini bağladığı yerde kemik izleri gördü. Melek söze girerek konuşmaya devam etti. İşte o kalıntılar merkebine ait. 100 yıldır orada yatıyordu. Kemikleri de çürüyerek o hale geldi. O an olağanüstü bir şey daha olmaya başladı. Gencin merkebinin kemikleri etlenmeye ve canlanmaya başladı. Merkebi eski haline gelmişti. Bütün bu olup bitenlere gözleriyle şahit olan genç şunları söyledi. Şimdi daha iyi anladım ve inandım ki senin gücün her şeye yeter Allah'ım. Bütün kainatı yoktan var edip yarattığın gibi öldükten sonra bizi tekrar yaratacaksın. Şu kainatın tek hakimi sensin. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Senin şanın ne yücedir.